Can peri perişan, eşim dostum uyansın. İmdadımın vakti, elime biri uzansın. Başı dumanım, çare tutmayanım. Sılaya giden döner de bir gün. Lütfen anla beni. Peki Sıla. Sen nasıl istersen öyle olsun. Bana bak oğlum. Benim olan her şeyde Can'ın da hakkı var. Eğer ki sen bunlardan elini eteğini çekecek, kabahatli o diyorsan önce bunu ispatlayacaksın. İspatlayacaksın ki icabında cezasını kendi ellerimle vereyim. Her tercih bir vazgeçiştir Sıla. Eğer birini tercih ettiysen diğerinden vazgeçmişsindir. Bunun farkındasın değil mi? Nasıl öyle düşünürsün? Ben seninle olabilmek için ölümle yatıp kalkıyorum. Nasıl sevgime inanmazsın? Bu bir tercih değil Boran. Emre her zaman benim yanımdaydı. Dostluğunu benden hiç esirgemedi. Şimdi sıra bende. Bir kere onu ardında bıraktın. Ama bir kere daha bırakırsan bunun geri dönüşü olmaz. O senin yaralarını sarmaya çalışıyor. Sakın kendinden uzak tutma. Sıla sen Bir şey söyleme. Geç oldu ama demek istediğini anladım. Sen bir tercih değilsin Boran. Yaşam sebebimsin. Hayatımda olmaman mümkün değil. Her an yanımdasın. Hep içimdesin. Bir şey söyleme. Sadece sıkı sıkı sarıl bana. Duyacakların hoşuna gitmeyebilir. Ne oldu söyle. Halim'i şişleyerek öldürmüşler. Ne? Evet, maalesef. Hadi Emre. Sıla. Sıla çık. Emre. Hadi. Sıla.
Çık dışarı. Ne yapın edin öğrenin. Bu şirket kimin? Amaçları ne? Bunu yapan kimse bizim düşmanlığımızı da göz önüne almış demektir. Gerçi adamların kim olduğunu araştırıyoruz. Birkaç güne kalmaz ortaya çıkar. Ellerinde ne kadar toprağımız varsa hepsi geri alınacak. Öyle ya da böyle. Eğer orada bir fabrika kurulacaksa onu da biz kuracağız. Merak etme amca. Kimsenin bunu yapmasına müsaade etmem. Biz bir aileyiz. Ben de bu ailenin başı olarak kimsenin bizi parçalamasına müsaade etmeyeceğim. Nasıl? Beğendin mi? Beğenmez miyim? Teşekkür ederim. Ama gerçek sürprizi öğrenmek için yukarı gelmen gerekiyor. Aklından neler geçiyor? Daha önce giydiğin senin gelinliğin değildi Sıla. İçindeki de benim sevdiğim değildi. Yeniden başlayalım Sıla. Ona ve sana kendimi bağışlatmam için bana bir şans ver. Seni senden istiyorum. Karım olur musun? Evet. Gözlerini gözlerimden kaçırmasın. Utanıyorum. Titriyorsun sen. Evet. Korkuyor musun yoksa? Biraz. Korkma. Sen öyle diyorsan. Toprak alımı başladıktan çok sonra aceleyle kurulmuş bir firma. Tahmin ettiğimiz gibi. Bence bu işin altından Cihan Bey çıkacak. Böyle düşünmenize ne sebep oldu? Bu kuruluş için atılan her adım sizin aşiretinizi, ağlığınızı bitirmek için resmen planlanmış. Aranıza girdiğimden beri bütün sıkıntılı işlerin altından Cihan Bey çıkınca bu sonuca varmak pek de zor olmadı benim için Boran Bey. Doğru olabilir. Cihan ya da başkası. Bunu aileme kim yapıyorsa kimse elimden kurtaramayacak onu. Efendim Gizem, Meşgul değilseniz birkaç şey söyleyecektim efendim. dinliyorum. Ticaret odasındaki yakın bir arkadaşımdan kimsenin ulaşamayacağı bir bilgiye ulaştım. Mardin'deki toprak alımlarını yapan şirketle ihaleyi alan şirket aynı şahsa ait. Bunu tahmin ediyorduk zaten. Bu bilinçli programla yapılan bir iş. Şirketin arkasında kimin olduğunu da öğrendik efendim. Kimmiş? Yoksa tahmin ettiğin kişi mi? Keşke doğru olsaydı. Bu daha iyi olurdu. Ne demek oluyor şimdi bu? Daha kötü ne olabilir ki? Orhan Bey, şirket Özdemir Holding'e aitmiş. Tamam Gizem. Yalnız bunu şimdilik kimse bilmesin.
İyi akşamlar. Çok beklettin mi? Hayır. Boran. Bunlar çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Nereye gidiyoruz? Baş başa kalacağımız bir yere. Aklından neler geçiyor? Yoksa bana yine bir sürpriz mi hazırladın? Bütün sürprizleri ben hazırlamıyorum Sıla. Bazı şeyler bana da sürpriz oldu. Bugün o kadar yoğun bir gündü ki. Kaç gündür işlerle uğraşamıyorum ya. Birikmiş dosyalar, toplantılar. Çok yoruldum. Ama şimdi yanındayım ya. Bir ara bu akşam hiç olmayacak sandım. Senin için de zor bir gündü galiba. Ne oldu? Niye durduk? Ben de ne olduğunu anlamaya çalışıyorum Sıla. Bütün gün bizi parçalamaya çalışan bir şirketin arkasında kimlerin olduğunu öğrenmeye çalışıp durduk. Bu nasıl bir öfke ki bize bunu yapıyorlar diye düşündüm durdum. Düşmanlığımızı göze almalarına şaşırdım. İçim acıyor Sıla. Boran, O günlerin dikenleri yüreğime batıyor. İçimi acıtıyor, anlıyor musun? Bana bugüne kadar hiçbir düşmanımın bile aklına gelmeyen şeyi sen nasıl yaparsın? Nasıl bizi bölmeye, parçalamaya çalışırsın? demek öğrendin. Sonsuza kadar saklayabileceğini mi sanıyordun Sıla? Boran. Boran. Bu yeni bir şey değil. O zamanlar sana çok öfkeliydim. Canını acıtmak istedim. Aşiretinle, törelerinle savaşmak istedim. Barışınca her şey değişti tabii. Ama kararımı değiştirdiğimi şirkettekilere söyleyecek fırsatım bile olmadı. İşlerin bu kadar büyüyeceğini düşünmedim. Demek benden bu kadar nefret ettin Sıla. Beni öldürmek için peşime düşmüştün. Ne yapmamı bekliyordun? Bunu yapacağıma gerçekten inandın mı? Daha önce bunu yaptığını gördüm Boran. Eline silah alıp nasıl gözünü kırpmadan Hüseyin'i vurduğunu gördüm. Bunu bir daha yapmayacağını nereden bileyim? Kendini nasıl Hüseyin'le bir tutarsın Sıla? Bunlar ne kadar farklı olaylar, anlamıyor musun? Ben evimi, dirliğimi korumak için ateş ettim. Onun Hüseyin olduğunu bile bilmiyordum. Üstelik evinde canını bana emanet etmiş biri vardı. Ben şimdiye kadar kimsenin canına kastederek ateş etmedim Sıla. Şimdi seni vurmayı düşünmediğime inanıyor musun peki? Buna inanmıyor olsaydım çocuğunu hala karnında taşıyor olmazdım Boran. Oo, yardımcımız bu saate kadar çalışıyor demek. Bu kadar çok çalışınca sanma ki Boran sana madalya takar. Ben de çıkıyordum zaten. Evde devam etsem daha iyi olacak. Bu saate kadar çalıştığına göre önemli bir iş olmalı. Bakın Cihan Bey, benim için işin önemlisi önemsiz olmaz. Bana verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum sadece. Bunun için de kimseden madalya falan beklemiyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
Sırtını dönme Sıla. Aramıza mesafeler koyma. Ben artık kimsenin canı yansın istemiyorum. Çok yoruldum. Yarın ilk işim Edip Bey'le konuşmak olacak. Bu işe bir son vereceğim. Hiçbir gerçek bundan daha hissedilir değil. Canım benim. Nasılsın? Ne kadar sakinsin sen. Alıştın mı bana? Sadece onu okşayarak, severek sana alışmasını sağlayamazsın Sıla. Onun ihtiyaçlarını bilmen lazım. Ona sevgiyle yaklaşıp, sevdiği şeyleri yapman, emek vermen gerek. Eğer bunları sevgiyle yaparsan, o zaman senin olur. Senin de sahibi belliler. Ona sadece uzaktan bakıp dokunmakla sana bağlanmasını sağlayamazsın. Öyle mi? Öyle. Peki o zaman. Ver bakalım. Nasıl? Hoşuna gidiyor mu? Becerebiliyor muyum? Afiyet olsun. Ağam, müsaitsen bir şey diyecektim. De. İşler çok karıştı. Bir yolunu bulup bu gidişata bir son vermek gerek. Ne diyeceksen de uzun lafa hacet yok Kahya. Ağam, buğday tarlasından sonra zeytinlikte çalışanlar da ayrılacağız diye haber gönderdiler bu sabah. Bunlarla birlikte tam 50 kişi etti. Diler, tütün fabrikasının yevmiyesi bizimkinin 2 katıymış. Bunu duyan pılısını pırtısını toplayıp gidiyor. Nasıl? Becerebildin mi Boran ağa? Azmin elinden ne kurtulur? Ben çıkıyorum. Niye araba çağırdın? Ben bırakırdım seni. Gerek yok. Geldi zaten. Şirkete gitmeden Emre'ye uğrayacağım. Akşama görüşürüz. Şöyle sabah kahvelerimizi içelim de öyle işe koyulalım dedim. Eline sağlık güzel kızım. Babam nerede ona da yaptıydım. Gelsin de içelim. Kızım ne bileyim sofradan dar attı canını. Aman ayağımın altında olmasın da nereye dolaşırsa dolaşsın. Ha, iyi madem. Azad'ım sen bir yere gidiyorsun. Narinim, senin dediklerini düşündüm. Sonra da gittim bacımla konuştum. Bacım bana bir kurs ayarladı. Önce işi öğreneceğim. Sonra gidip ahkam keseceğim. Hah, Ha şöyle Azat ya. aferin benim güzel oğluma. İyi hadi bana eyvallah. Haydi güle güle. Azat. Bunlar sana pek yakışmış. Sağ ol Narinim. Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Hadi güle güle. Nasılsın abi? Buyur hoş geldin. Ne o? Bizim takımı yok mu? Hani bugün buluşup kağıt oynayacaktık. Ben de ona haber vermeye geldim abi. Biz yeni bir yer keşfettik. Artık orada takılıyoruz. Ya niye ki?
Yani şimdi bütün arkadaşlarımız orada mı? Buranın tadı kaçtı be abi. Apo'da bu yeni yeri buldu. Hem orada daha çok oyun var. Bizimkiler orada. İstersen birlikte gidelim. Vallahi gidelim, ne bekliyoruz ki? De haydi. Ne dediysek fayda etmedi. Aramıza gittikçe kalınlaşan bir duvar örüyor. Bir de ben deneyeyim. Hoş kaç zamandır ne telefonlarımı açıyor ne de odasına sokuyor ama kim daha inatçıymış göreceğiz. Sana gelme demiştim Sıla. Neden vazgeçiyorsun Emre? Ha? Neden vazgeçiyorsun? Bir sebebim yok çünkü. Vazgeçmek için de, vazgeçmemek için de. Ne demek bir sebebim yok? En önemli sebep sensin, görmüyor musun? Önce kendin için yapmalısın her şeyi. Mücadeleyi bıraktığın kendi hayatın. Dediğin gibi Sıla. Bu benim hayatım. Ve ben kendim için böylesini seçtim. Ben senin hayatına karışıyor muyum? Sen de benimkine karışma. Nasıl istersem öyle yaşarım. Beni rahat bırak. Lütfen böyle konuşma. Birbirimize söz hakkımız var bizim. Herkes ne kadar üzgün görüyorsun. Annem babam perişan. Onlar senin için savaşırken sen nasıl pes edersin? Anlamıyorsun değil mi? Kendim için hayattan bir beklentim kalmamışken başkalarının beklentileri beni neden ilgilendirsin? Kabalığımı bağışla ama biraz yalnız kalmak istiyorum. Lütfen çıkar mısın? Peki Emre. Şimdi gidiyorum. Ama şunu bil ki asla vazgeçmeyeceğim. Vay vay vay. Demek eteklerinizi tutuşturan buydu ha? Mardin'de başlattığımız bütün yatırımların iptal edilmesini istiyorum. Fabrikaların kurulumunu durdurun. İhaleden vazgeçiyoruz. Bu mümkün değil Sıla Hanım. Üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz. Hele şu aşamada mümkün değil. Bir sürü yatırım yaptık. İşçi alımlarını bile duyurduk. Bundan sonra vazgeçemeyiz. Çok büyük zarara gireriz. Üstelik o kadar toprak aldık. Bütün zararı göze alıyorum Edip Bey. Lütfen daha fazla soru sormayın. Sadece söylediklerimi yapın. Şimdiye kadar aldığımız tarla, arsa, her ne varsa bir an önce satışa çıkarılsın. Peki Sıla Hanım. Siz nasıl isterseniz öyle olsun. Firuze, bu iş kök budak salmadan önüne geçmek gerek. Boran ağamızdır. Bildiği var ki biz söz söylemedik. Ama işler çığ gibi büyüdü.
Senelerdir ekmeğimizi yiyenler laf söz dinlemez oldu. İşi bırakan bırakana. Yakında ekini toplayacak ve kaldıracak adam bulamayacağız. Evvelden gizli saklı konuşanlar şimdi düşmanlıklarını açıktan ortaya atmaktadırlar. Şirvanlarla aramızın hoş olmadığı aşikar. Boran'a vakti zamanda Yezda'yı yanına alıp sorunları çözecekti ancak değişen bir şey olmadı. Korktuğumuz başımıza gelirse bu kan davası yeniden hortlayacak. Ama arkamızda sırt sırta vermiş eller olmayacak. Önümüzü gösteren, yol gösteren ağımız olmayacak. Doğru söylüyorsunuz. Böyle giderse marabalar fabrika işçisi olacak. Eğer toprak üstünde bizim sözümüz geçmiyorsa toprak altına girelim daha iyi. Bak Firuze, biz bu şanı, bu aşireti babamızdan devraldık. Bugüne kadar aşiretini kaderine bırakan bir ağa gelmemiştir başımıza. Burada olup bize sahip çıkmayan ağanın bize faydası yoktur ağa. Kimseye bir şey söylemedim ama bu durumu daha ne kadar gizleyebiliriz bilmiyorum efendim. Bu işi en kısa zamanda çözeceğiz Gizem Hanım. Sıla ile konuştum. Fabrikaları, arazileri satışa çıkartacak. Emanetlerimizi alınca da dava kapanmış olacak. Buna çok sevindim Boran Bey. O zaman ben bir an önce Özdemirler'le temasa geçeyim. Kimsenin kulağına gitmeden şu alım işini halledelim. İyi olur. Gizem Hanım, sır saklamak hayattaki en büyük erdemlerden biridir. Size güvenebileceğimi biliyordum. Teşekkür ederim. Önemli değil. Sen ne diyorsun oğul? Yüreğime indireceksin. Bu işte kesin bir bit yenigi vardır. Kur'an yapmaz bunu. Eminsin değil mi? Daha nesine inanmıyorsun baba? Her şey gün gibi ortada. Boran İstanbullu'ya kan parası ödüyor. Hem de bizim topraklarımızı satarak. Ne de olsa karısı ondan bebe taşıyor. Olmaz böyle şey. Oldu işte baba. Aslında şaşmamak gerek. Boran başından beri aşireti de töreyi de saymadı. Yezda'yı almak için herkese baş kaldırdı. Karısı kaçtı, sesini çıkarmadı. Sonra İstanbullu vurulunca her şey ortaya çıktı. Oğlum, Orhan zaten kendisinin olan toprağı neden satsın ki? Baba, hala anlamadın mı? Boran töreyi de aşireti de bırakıp kaçacak. Ama önce yerini sağlama almak için bizi yok edecek, bizi. Düşünsene baba, Özdemirler Mardin'in yarısını almadı mı? Boran ne yaptı? Hiç. Yakında büyük bir tütün fabrikası kurulacak. Kendi adamlarımız, kendi topraklarımızda Özdemirler için çalışacak. Göreceksiniz. Boran da o holdingin başına geçecek. Bu o kadar da kolay değil. İzin verir miyim sanıyorsun? Asla vermem. Ağa da olsa, Karun da olsa vermem. Efendim? Gelin ağam. Ayşe, sen misin? Ya benim gelin ağam. Burada mısın sen? Buradayım gelin ağam. Şimdi indim otobüsten. Neredesin? Bilmem ki gelin ağam. Harem dediler burası, ben de iniverdim. Tamam, hiçbir yere kımıldama. Gelip alacağım seni. Tamam gelin ağam. Firuza, ne ettiler, ne dediler de seni bu hala getirdiler. Boyları, bosları devrilsin inşallah. Sebep olanın boyu devresin. Oğlum bir olmuş o kansızla. Etimizden et koparıyor. Fabrikayı alanda, milleti parayla kandırıp kendi topraklarımızı alanda öz mü öz kendi oğlumuz. Deme öyle, olmaz öyle şey. Ah, koca adam yalan mı söyleyecek? İşin aslını bir Boran Ağa'dan öğrenelim Firuza. Ben gittiğimde soracağımı sordum.
Cevabımı da aldım. Bunca zamandır elinin tetiğe gitme işinden belliydi. Artık onun keyfini bekleyecek değilim. Sen bana Sadık'ı bul, gelsin bir konuşalım. İstanbul'a yola düşsün, artık bitirsin bu işi. Baş üstüne ağam. İyi sen de gel. Şivankaya, şuradan bir bardak su uzat hele. Ben hemen bir doktor alıp gelin. İstemem. He, inat etme de doktor alıp gelsin. Sana bir hal olursa ben ne ederim Firuza? Bir koşu alır gelirim he ağam. İstemem dedim ya. Hem bundan daha kötü ne hal olacak bana? Zaten yerin dibine girmişim. Toprağın altına girsem ne olur? Keşke öyleydim de bunları hiç işitmeyeydim. Bu zamana kadar şerefime bir laf ettirmedim. Şimdi sayesinde maskara oldum. Etme Firuza. Yüzün kireç gibi oldu. Yüzüm batsın yerin dibine. Duvarlar düşsün üstüme de altında kalayım. Koskoca aşireti bunca yıl yönettim de bir evlatlarıma sözümü geçiremedim. Kızım namusumu hiçe saydı. Kaçtı gitti. Oğlum dedim güvendim. Emanetime ihanet etti. Hepsi beni sırtımdan vurdu kadın. Kendi kanım beni zehirliyor. Buna yürek nasıl dayanır? Aha bu bankamatikten burada var abi. Ha iyi oldu ya. Ne olur ne olmaz üstümüzde para bulunsun değil mi? Tabii Celil abi. Ayşe! Gelin ağam. İyi misin? Seni sağ salim gördüm ya. Daha iyiyim şimdi. Ayşe. Haline bak, kim yaptı sana bunu, abin mi? Abim vurmuş. Haksızlık sopasını vuran eline tutuşturmuş. Ne fark eder? Sen hikaye. Tamam canım, anlatırsın. Hadi gel şimdi, nerede çantam bavulun? Bir ben geldim gelin ağam. Kendimi zor attım yollara. Eve mi gidiyoruz ama? Hayır, en yakın hastaneye. Yok gelin ağam. Ben iyiyim şimdi. Hem ne gereği var doktorun hastanenin? Olur mu öyle şey? Şu yüzünün haline bak Ayşe. Seni bir kontrol ettirmeliyiz, sonra eve gideriz. Hem annemle Narin seni çok özlemiştir. Hadi geç bakalım. Orhan, bu duyulmasın. Duyulursa işin içerisinden çıkamayız. Hele Midyat'ta duyulursa var ya, değil bir kişi, 1000 kişi yola düşer kan dökmeye. Merak etme abi. Bir tek Gizem biliyor. O da tembihli. Bizden de çıkmayacağına göre öğrenmeleri zor. Yerin kulağı vardır Boran. Hele Cihan'ın zaten fırsat kolluyor. Kendini önüne tepsiyle sunma bence. Zaten ortada öğrenilecek bir şey kalmayacak. Hele bir şirkette görüşsün Gizem, ondan sonra alım işi kolay. Aşk insana neler yaptırıyor. Senden bu kadar nefret etmesinin sebebi aşk. Biliyorsun değil mi? Ne zamandır bir araya gelemiyoruz. Daha sık yapalım bunu. Özledik vallahi. Haklısın Yasemin'cim. Ama biliyorsun Burhan bu ara davayla uğraştığı için neredeyse nefes bile almıyoruz. Gerçekten Meryem, ne oldu dava işi hala görülmedi mi? Ertelendi maalesef. Yılan hikayesine döndü bu iş. Peki ne zaman mahkeme? Önümüzdeki ay inşallah ama işe yaradı biliyor musun? Biz bu arada Batur Bey'le benzer davaları inceleme fırsatı bulduk. Avukatın ne diyor sonuç için? Kazanacağız diyor. Hayırlısı. Pardon.
İzninizle. Hay aksi. Tamam canım, önemli değil. Sen telefonuna bak. Önemli biri arıyor herhalde. Pardon. Efendim? O kadar uzun çaldı ki açmayacaksın sandım. Şu an hiç müsait değilim. Sonra konuşsak. Ne demek sonra? Ben şimdi konuşmak istiyorum. Canım, Burhan yanımda. Çok zor durumda bırakıyorsun ama. Şimdi kapatmam gerek, tamam mı? Sakın kapatma. Her neredeyseniz gelir basarım orayı. Saçmalama. Sakın böyle bir şey yapayım deme. O zaman bana gel. Birkaç gün demiştin. Özledim seni. Daha fazla dayanamayacağım. Hem sen beni özlemedin mi yoksa? Özledim ama. Aması falan yok özlediysen. Bu akşam seni bekliyorum. Olmaz. Yani bu akşam olmaz. Çok ani oldu. Şimdi ne diyeceğim ki ben? Zaten bu işlerin tadı aniden olmasında değil mi? Hesapsız, zamansız olmasında. Öyle değil mi Esma Sultan? Bekliyorum seni. Tekrar affedersiniz. Kimmiş canım? Kim olacak? Canım Ayla tabii ki. Bu akşam için sözleşmiştik de onu hatırlatmak için aradım. Olur mu hayatım? Bu akşam Seçkinlerin sergisinin açılışı var. Oraya davetliyiz. Hay Allah. Canım sen bensiz gitsen. Çünkü Ayla'ya çok önceden söz verdim. Geleceğim dedim bir kere. Gitmezsem çok ayıp olacak. Peki. İnat ettin almadık şu raporu. Haline bak. Adam neredeyse öldürüyormuş seni. Sen hala onu koruyorsun. Kime şikayet edeyim gelin ağam? Hem ettik diyelim ne değişecek ki? Böyle gelmiş böyle gider bu işler. Böyle susar kalırsan tabii ki değişen bir şey olmaz. Hiç anlamıyorum bu kabullenişi. Mahmut, Apa'ya söylemedin mi şu saatte buluşuruz diye oğlum? Dedim oğlum, gelir az sonra. Ne o, titremeye mi başladın? Kerat vaktin mi geldi, ne oldu? Hah, geldi işte. Selamun aleyküm ağalar. Aleykümselam. Aleykümselam. Ben gelmeden eğlenceye başlamışsınız bakıyorum. Ne eğlencesi be? Beklemekten sıkıldık. Nerede kaldın oğlum? Oyuna başlamadan birer tane size de alayım mı? Sormadan alıp gelseydin ya. Otur bir ya. Amma laf ürettiniz ha. Ben birazdan gider alırım. Hadi oyuna başlayalım. Teklif var, ısrar yok bu müessesede. Kaçtan açıyoruz oyunu? Her zamanki gibi abi, 5 liradan açalım. Oğlum madem sigara parasına oyun oynayacaktık, ne diye gül gibi Ferah kahveyi bırakıp buralara tıkıldık? Adam gibi oyun oynayalım aslanım. Tamam, oyun başı 10 olsun. 5 lira 10 lira fark etmez. 20'den açıyoruz oyunu. Buyur. Sana da uyar mı ağam? Vallahi siz ne derseniz o olur. Uysun. Ver. Canım kızım benim. Ne kadar özlemişim her halini Dilan'ım. Aklımın yarısı, yüreğimin yarısı sende orada kaldı kızım. Cık. Artık şimdi tamam oldum. Anam bir daha bırakma beni. Yok kızım yok. Bundan sonra sade ölüm ayırır beni artık yavrularımdan. Of ya. Saat kaç oldu hala bir ses yok. Kızım ne meraklanıyorsun hala? O şimdi kendini pür dikkat derslerine vermiştir. Unutmuştur seni de beni de. Kim arayacaktı? Emir. Dilan, bu evde artık sadece Emir gitmiyor okula. Abin de başladı derslere. Azat abim. He. Okul. Zor okur o. Niye öyle diyorsun kuzum? O da eksiklerini tamam edecek böylece. Hadi dön dön, çok bilmiş. Oo, muhabbetiniz bayağı koyu galiba. Sıla, hoş geldin kuzum. İzin verirseniz biz de sohbetinize katılabilir miyiz? Ayşe. Kız sen nereden çıktın? Ayşe. Kuzum.
Ne oldu yavrum sana? Kaza geçirdim maazallah. Aa, hay Allah. Masada gözlüğümü unuttum. Ben 2 dakika alıp geleceğim, tamam mı? Efendim? Merhaba Ayla, benim. Ne haber, nasılsın? Fatih nasıl? Şu anda yok. Gelince seni arasın mı? Ne oldu, hayırdır, bu akşamki yemek iptal mi oldu? Tamam Ayla. Orhan, ben çıkıyorum. Biraz İstanbul'u gezdireceğim Hüsnü'ne. Tamam abay. Sen konuştun. Hayır. Anlamıyorum ki. Koca evde nasıl kimse olmaz? Anam babam bir yere gitse Hatice ile Şivan evde olur. Hepsi birden yok olmadı ya. Cep telefonundan arasaydın Şivan Kahya'yı. Aradım. Cevap vermiyor. Merak etme. Yoktur bir şey. Konuşursunuz. Akşam gidiyoruz değil mi balıkçıya? Gidiyoruz abay. Hadi görüşürüz. Ne dediysem kulağına gitmedi abimin. Nasıl olur, aklım ermiyor. Nasıl seni dinlemez? Ne dediysem anlatamadım. Yenemedim inadını. Siz gittikten sonra Hüseyin'le de tekrar buluşunca apar topar evlendirdi Hamdi ile. Bana sahip çıkacak hiç kimse de kalmadı. Ağam, müsaadenle bir şey diyecektim. De bakalım Şivan Kahya, ne diyeceksin? Ağam, eğer iznin olursa bu Hamdi ile Ayşe Yıldırım nikahıyla evlendireceğim. Sen ne diyorsun Şivan Kahya? Bizim şimdi düğün dernek düşünecek zamanımız mı var? Hem bu acele niye? Haklısın ağam ama iş bildiğin gibi değil. Bu Hüseyin sokak ortasında Ayşe'nin yolunu keser olmuş. Bu Hamdi'nin ailesinin kulağına giderse halim nice olur? Ağam, uygun görürsen Hamdi ile de konuşup bu iş daha da dallanıp budaklanmadan halledeyim diyorum. İyi düşünmüşsün Şivan Kahya. Hamdi ile konuş, bu işin fazla kokusu çıkmadan ne gerekiyorsa yap. Sağ olasın ağam. Yalnız dikkat et, bu nikah konusu fazla yayılmasın. Ortalık durulunca da düğün dernek kurarız. Sağ ol ağam. Hanımam, He, müsaadenle sana bir şey diyeceğim. gel otur da de bakayım. Hanımam, abim kendi elleriyle ateş atıyor beni. Ayşe, ne diyorsun sen kızım? Evlenmek ne zamandan beri ateşe atılmak oluyor? Devran böyle dönüyor. Evlenip kocanın sözünden dışarı çıkmayan bir kadın, çocuklarına da fedakar bir anne olacaksın. Hanımam, tamam da ben Hamdi'yi tanımıyorum. İçim de ısınmadı. Ben evlenmekten çok korkuyorum. Tanımayacaksın tabii. Ne öyle? Önceden konuşmak, gezmek. Bunlar bizim töremize göre değer kızım. Aynı eve girince birbirinizi tanırsınız da içinizde kaynaşır. Bunun için ağlanır mı? Büyükler münasip görüp karar verir, sana da bunu kabul etmek düşer. Haklısın hanımam. Büyükler böyle uygun görünce. Ağam. Gitmeden helalleşmeye geldim. Verin elinizi öpeyim. Bundan böyle senin yerin kocanın evi olacaktır. Ağabeyinin evine ancak kefeninle gelirsin. Kocana, erine saygılı ol. Erinin sözünden çıkma. Ne benim ne de ağabeyinin başını öne eğdirme.
Yeter artık. Gören de düğün evi değil de cenaze evi zannedecek. Ne yapıyorsun sen? Hamdi, Allah aşkına elini sürme bana. Bir dur hele. Birbirimizin suyunu öğrenelim öyle. Başlatma huyuna. Ben seninle kardeşle yaşamak için evlenmedim. İstesen de istemesen de bu iş olacak. Allah aşkına uzak dur benden. Kocanım ben senin. Duymuyor musun? Benim olacaksın. Ben senin kocanım, tamam mı? Gerdeğe girdiğin akşam vurdu ha? Elleri kırılsın. Sırtı teneşire gelsin de kalkamasın inşallah. Hiç taze geline yapılır. Bir evini yurdunu bileydi. Anne ne diyorsun? Evini bildikten sonra dövebilir öyle mi? Bu insanlık dışı bir olay. Nasıl böyle düşünürsün? Yok kızım öyle demek istemedim. Lafın gelişi işte. Gelin ağam. İyi dersin de. Ezelden böyle. Babam da anamı döverdi. Biz böyle gördük. Böyle yaşadık. Hep susarsanız, hakkınızı savunmazsanız hiçbir şey değişmez Ayşe. Gelin ağam. Ben seni örnek aldım zaten. Sen olmasaydın cesaret edip kaçamazdım bile. Ömrümce çekerdim Hamdi'yi de, Dayan'ı da. Hakikaten Ayşe. Sılam olmayaydı. Kime güvenip kaçacaktı bu kız? Hey Bedar ana. Hem nereye giderdim, hem ben ondan öğrendim susup kalmamayı. Mahkum gibi 40 kilit altında yaşattırdılar da gelin ağamı istemediği hiçbir şey zorla yaptıramadılar. O zaman öğrendim isteklerimizin de olabileceğini. Sadece görevlerimizin değil. Ayşe. Başıma gelenlere önce ağladım, dövündüm. Sonra düşündüm. Ya gelin ağam olsaydı ne yapardı dedim. Ölümü göze alır bunların hiçbirini çekmezdi, kaçardı dedim. Bir de sen ihtiyacın olunca, ara deyince. Seni kurtarabildik ya Ayşe. Allah senden razı olsun gelin ağam. Keşke benim gibi geride kalanlar da kurtulabilse. Ayşe. De hele bakayım bana. Kimde kaldı orada aklın? Zeyşan'ı bilirsin Bedar ana. Zeyşan mı? Bizim Zeyşan mı? Ne olmuş ona? Biliyorsun gelin ağam. Zeyşan da istemediği bir adamla evlendirildi. Töre yerini bulsun diye Firuze ağam zorla verdi. Zeyşan, her şeyden haberimiz var. Sakın endişelenme. Görürsün bak her şey yoluna girecek. Boran seni sevdiğin adamla evlendirecek. Ağlama ama artık. Görürsün bak yakında her şey yoluna girecek. Hem senin üzülmen demek bebeğin üzülmesi demek. Görürsün bak. Yakında üçünüz de çok mutlu bir aile olacaksınız. Ben de gelip bebeğinizi seveceğim. Gelin ağam. Sana bir şey diyeceğim. Ben o adamla evlenmek istemiyorum. Neden? O benim sevdiğim falan değil. Üstelik karnımdaki de isteyerek olmadı. Halil denen o pislik bana zorla sahip oldu gelin ağam. Zeyşan, neden daha önce söylemedin? Nasıl söyleyeyim gelin ağam? Bir yanda canım, bir yanda o adamla evlenip sağ kalmak. Ama istemiyorum gelin ağam. O Halil'le evlenmektense kara toprağa girmeye razıyım ben. Ama zorla kıyılan nikahın mutluluk getirmediğini hepimiz de biliyoruz. Her acının altından töreler çıkıyor. Öyle dersin de gelin ağam. Zeyşan'ın kocası her gün tekme tokat dövüyordu. Ne Zeyşan'a ne de karnındaki bebeğe hiç acıması yoktu. Yazık kıza ya. Ama onun hali benden beterdi. Hele birinde komşular zor çıkarmış kocasının elinden. Dar yetiştirmişler hastaneye. Zavallı bebesinden olacaktı az kala. Elleri kırılsın. Sırtı teneşire gelsin tez zamanda. Kimse hiçbir şey yapmadı değil mi?
Ne ailesi ne başkaları. Yine o Azrail kocasının yanına döndü. Nereye gitsin gelin o? Babası bu evden çıkınca kefenine dönersin demiş. Ona da sahip çıkacak hiç kimse yok ki. Allah'tan bebesini kurtardılar da olanca yaşan oldu. Kız zaten ölümden dönmüş. Daha ne oldu ki? Ne bileyim gelin ağam. Daha yerken kulak zarım patlamış ne? Hiçbir şeye doyamaz olmuş. Evlendiğinde ben artık öleyim dedi. İki gözü iki çeşme. Ne yiyor ne içiyor. Eli karnında ağlayıp duruyor. Elleri kırılasıca. Gördün mü kıza ne yapmış? Doktorlar da zaten bebesi pek sağlam değil diyor. Ama biz de yaşana hiçbir şey demedik. Doğumu yaklaştığı için bebesi için de hiçbir şey yapamadık. Yediği dayaklardan mı? Gelin ağam. Şimdi sen söyle. Kurtulduğum için sevineyim mi? Geride kalanlar için üzüleyim mi? Bütün bunlar senelerce sorgusuzca kabul ettiğiniz törelerin sonucu. Ölümle yapılan evlilikler, dayak yemekten sesi kısılan kadınlar, kızlar. Daha hayata başlamadan hayata küsen bebekler. Hepiniz birlik olup neden isyan etmediniz bunca zaman? Nasıl kabullendiniz bunu? Hiç aklım almıyor. Ne yapalım Sıla? Biz başka hayatlar görmedik yavrum. Bir bildiğimiz bu. İnsan doğruyu görmeden yanlışı anlayamıyor. Bu böyle geldiyse böyle devam etmeyecek anne. Madem törelerden kaçış yok, ben bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu düzeni değiştireceğim. Ve bunun için karşıma kim çıkarsa çıksın hiç umurumda değil. Bir saniye. Efendim Edip Bey. Mardin'deki arazilerin satışı için Gizem Hanım aradı. Yarın için randevu istedi. Eğer siz de konuşmak isterseniz bir saat kararlaştıralım diye sizi aradım. Daha sonra konuşalım mı? Ama Sıla Hanım hemen haber bekliyorlar sizden. Beklesin. Sonra ne oldu? Demet, demet, sevda değil bir alamet, balam den. Ne diyorsun sen Ayşe? Sen miydin Hamdi? Yüreğime indi vallahi. Neden yüreğin kalktı? Yoksa aklına korkulacak şeyler mi getiriyorsun? Ne diyorsun Hamdi? Şurada iş yapıp türkü söylüyordum. Ne kabahat işledim? Kimi düşünerekten türkü söylüyordun? Yoksa çıkartamadın mı o iti aklından? Kimseyi düşünmüyordum vallahi. Dilime dolanıvermiş okuyuverdim parçayı. Yalan konuşma bari. Birden geldiyse aklına neden yataktayken işveli şeyler gelmiyor aklına? Adam yerden koyup da cevap ver. Ne diyeyim ben şimdi sana Hamdi? Kapa çeneni, cevap veriyor bir de. Allah rahatlık versin. Bu gece misafirimsin. Uyu bakalım. Elbet bu halinde sonu gelecek. Dün sabah uyandığımda evde hiç kimse yoktu. Ortalık karışıktı zaten. Yeni bir fabrika mı açılıyormuş? Herkes onun derdindeydi. Hangi arada derede karar verdim bilmiyorum ama kendimi garajda buldum. İlk otobüse bilet aldım. Şimdi de buradayım.
Kimler bira istiyordu demin? Birayı mirayı bırak da oyun tamam mı devam mı sen onu söyle. Ya devam edelim. Bir de bizim yüzümüz gülsün değil mi? Vallahi siz bilirsiniz. Benim için hava hoş. Ne de olsa yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Oyun başı 50 kağıt. Tamam. Sen kağıtları dağıt. Bana da uyar. Arkadaşlar böyle bilgili paralarla oyun mu oynanır ya? Biz akşamları gerçek avın peşine düşeriz. İsteyen bize katılır. Gerçek oyun nasıl oynanır herkes görür. Kes. Orhan Bey, biraz önce Sıla Hanım'ın şirketinden satış işiyle ilgili biriyle konuştum, Edip Bey diye. Yarın falan buluşalım diyorduk. Sıla Hanım'a sorayım dedi. Sonra da arayıp görüşmeyi iptal etti. Ne olduğunu anlayamadım. Yarına falan programları müsait değilse belki ertelemişlerdir. Ben de öyle sandım. Başka gün ayarlayalım dedim ama adam görüşmeyi direkt iptal etti. Satıştan vazgeçmiş olabilirler mi? Sanmıyorum. Başka bir şey vardır. Konu neyse ben akşam öğrenirim. Çıkacak mısınız? Evet. Önce yapmam gereken birkaç işim var. Sonra yemeğe gideceğim. Ben neler olduğunu öğrenir sana haber veririm. Peki. İyi akşamlar size. Ayşe. Ayşe. Hadi kalk. Annemle Narin yatağını hazırladılar. Gelin ağam. Her şey için sağ ol. Ne yaptım ki Ayşe? Daha ne olsun gelin ağam. Bana evin kapısını açtın. Aslında buraya gelirken seni yanıma almalıydım. O zaman bunların hiçbirini yaşamazdın. Öyle deme gelin ağam. Böyle olabileceğini nereden bilebilirdin ki? Olacak da öleceğin önüne geçilmez. Bu zamana kadar olanları engelleyemedim ama bundan sonrası için elimden geleni yapacağım. Hadi gel sen dinlen birazcık. Orhan, Sıla geç kaldı. Gelir az sonra. Ama siz acıktıysanız başlayabilirsiniz yemeğe. Yok, Sıla'yı bekleyelim. O gelsin hep beraber yeriz değil. İyi akşamlar. Kusura bakmayın geç kaldım. Hoş geldin Sıla. Hoş geldin Sıla. Bir aksilik yok değil mi? Yo, bir sorun yok. Bütün gün Ayşe ile birlikteydim. Hangi Ayşe? Hangi Ayşe olacak? Sizin Ayşe. Evden kaçmış da. Narenim, hani böyle bir şey anlatırken ellerini böyle iki yana açıyorsun ya, onun bile bir anlamı varmış biliyorsun. Ne anlamı varmış bunun? Nasıl ne anlamı varmış? Buna vücut dili diyorlar. Böyle söylemek istediklerimizi hareketlerle anlatabiliyormuşuz. Vallahi benim lafımda, dilimde, yüzümdedir. Ne diyeceksem direkt söylerim. Hiç öyle kıvırtmaktan falan anlamam. Ne kıvırtması Narenim, bak biraz önce sen de yaptın. Bunu herkes yapıyormuş, vücut dili. Azat, şu babanı bir ara hele oğlum. Ya sabah gitti, yemek pişti, adam hala ortada yok. Biraz önce de arada kaçmadı ama bir daha arayayım onu. Ya ulaşılamıyor. Ya sabah çıktı evden, ne oldu acaba? Başına bir şey gelmiş olmasın çocuklar. Vallahi bitti. Tüh be. Son el olur mu be abiciğim? Ya kağıda bak. Ne yapalım? Hep kaybedecek değiliz ya. Hadi Apo, dağıt kağıtları. Bir elde biz kazanalım değil mi? Yeni oyun yeni şans. Vallahi çok geç oldu. Eve geç kalırsan beni çık çık yerler. Olmaz. Son bir oyunda. Su koyu verme abi. Vallahi olmaz. Başka zaman artık. Geceki oyuna kalmayacaksın yani. Yok. Başka zaman inşallah.
Haydi eyvallah. Eyvallah. Kuşu besleyip kaçırdınız anlaşılan. Önce yuvaya uçuş talimleri yapıyoruz aslanım. Önce biraz beslensin, sonra yollayacağız. Hoş geldiniz. Bunun ne işi var burada? Değil misafirliğe başladı herhalde. Buyurun efendim. Girmeyeceğim. Bir şey unutmuşum galiba. Tamam efendim, iyi akşamlar. Beklediğiniz birisi yoksa siparişinizi alabilir miyim hanımefendi? Hayır, biri daha gelecek. 2 kişi olacağız. Peki hanımefendi. Beklerken bir şeyler içmek ister misiniz? Olabilir. Kırmızı şarap alayım lütfen. Peki efendim. Aç şunu. Nasıl geçti İstanbul turunuz Lucy? Beğendin mi buraları? Beğendim. Yalnız çok kalabalık. Ya ayaklarımıza kara sular indi. Dolmabahçe Sarayı, Sultanahmet, Kapalı Çarşı. Gezilmedik yer bırakmadık. Daha Kız Kulesi var abi. Heh, daha Kız Kulesi var. Bir orası kaldı. Sıla, bugün Gizem sizin şirketi aramış. Ne zaman görüşeceksiniz? Hiçbir zaman. Nasıl yani? Satış işlemleri ne olacak? Vazgeçtim Boran. Toprakları satmayacağım. Fabrikayı da bir ay içinde faaliyete geçireceğim. Hatta yeni proje üretmeyi bile düşünüyorum. Firuza'ya yatırdım Şivankahya. Şivankahya, Ayşe'den haber çıktı mı? Yok hanım ağam. Her yere baktım yok. Ne izi var ne tozu. Sanki yer yarıldı da içine girdi. Boşuna telaşlanma. Nasılsa döner gelir. Koca evine alışamadı, belleyemedi bir türlü Ayşe. Hanım ağam, aslında ben sana başka bir şey diyecektim. Ben Ayşe'nin derdine düşünce telefonumu evde unutmuşum. Ağam da boyuna arayıp durmuş. Diyem ki bir arasak mı onu? Firuza kimseyi aramayacaksın diye bana yemin ettirdi. Duyarsa öldürür beni. Daha düne kadar anlı şanlı haber gelmedikçe, yüzümüz yerden kalkmadıkça, dimdik karşıma gelip elimi öpmedikçe konuşma onunla diyordu. Şimdi ise hepten gözden çıkardım onu. Benim öyle oğlum yok diyor. Ben şimdi ne yapacağım Şivankahya? Ne oldu şimdi? Bilmiyorum. Hiç bitmiyor bunların kavgaları. Ama bildiğim bir şey var. Yakında yine kıyamet kopacak. Ayşe benim kardeşim sayılır. Bizim avlumuzda büyüdü. Gözümüzün önünde yetişti. Başına gelenlere ben de çok üzüldüm. Ama üzülmek yetmiyormuş demek ki Boran. Durumu değiştirmek, olanları durdurmak için bir şeyler yapmak lazım. Bak Sıla, toprak bizim için hayattır. Aşiretimin bütün kökleri o topraklarda. Senin bu inadın sadece bana, Genco aşiretine zarar vermez. O insanların hepsinin hayatına kastediyorsun. Ben kimseye kastetmiyorum. O insanlar hayatın başka yüzleri, başka tatları olduğunu da göstereceğim. O insanlar yaşadıkları hayattan mutlu Sıla. Bak, yabancı biri gelir, topraklarımızda yatırım yapar ve mal üretir. Ama biz topraklarımızda değer üretiriz Sıla. Toprak bizim geçim kaynağımız değil sadece. Hayata bakışımız,
tutunuşumuz. Birbirimize böyle bağlanıyoruz. Boran, kendini kandırma. Siz insanları birbirine töreyle ve korkuyla bağlıyorsunuz. O yoksul insanlar da size olan sevgisini ve itaatini göstermek için burnumuzun dibine kadar sokulup bizi öldürmeye çalışıyor. Sen bu aşiretin ağasısın. Peki bunları durdurabiliyor musun? Hayır. Onlara bunun yanlış olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bunu en iyi sen biliyorsun Sıla. Demek ki seçtiğin yol yanlış. Hala erkekleriniz her anneden 10 tane oğul bekliyor. Nurken gibi erkek arkadaşıyla konuşan kızları oğullara kastettiriyorsunuz. Kan döktürüyorsunuz. Bu mu birbirine bağlılık? Bu olanlarla benim kadar mücadele eden kim var? İnsanlara doğru bildiklerinin yanlış olduğunu bir anda anlatamazsın Sıla. Onların senelerce bağlı oldukları alışkanlıkları bıçakla keser gibi hayatlarından çıkartamazsın. Yoksa değişiklikleri kabul etmezler. El birliği olup karşına dikilirler. Bazı şeyler zamanla değişir Sıla. Senin anlamadığın bu. Senin de anlamadığın yuvalarınızı sevginin üzerine kurmadığınız. Tabii bunlara yuva denilebilirse. Bak Ayşe'nin haline. Canını zor kurtardı. Ya kurtaramayanlar Boran? Onların elinden kim tutacak? Boran, yakında baba olacaksın. Sizin aşirete bağlı köylerde doğum esnasında ölen kadınların olup olmadığını biliyor musun? Ya da yoksulluk yüzünden kaç tane çocuk öldüğünden haberdar mısın? Benim ailem de yoksuldu Boran. 3 kuruş için beni başkalarına vermek zorunda bırakıldıklarında ağalarınız neredeydi? Neden bizim yanımızda değildiniz? Ne annemi tanıdım ne babamı. Senin değerimiz dediğiniz töreleriniz yüzünden ben hep acı çektim. Kim bilir benim durumumda daha kaç kadın var. Törelere hizmet eden insanlar yetiştiriyorsunuz. Benim meselem o insanlarla değil, törelerle. Onlara başka hizmet alanları sunmak istiyorum. Törelerin değil, insanların yaşadığı bir dünya kuracağım. Sıla, aynı şeyleri söylüyoruz, görmüyor musun? Sadece ben bunun daha yavaş olması gerektiğini biliyorum. Aşiret dediğin şey benim gözümde kan bağı olan olmayan tüm insanların oluşturduğu ailedir. Ben bu ailenin dağılmasına izin veremem. Kendini ne kadar yetiştirsen de sana ağa demişler. Ağalığın bizim canımızdan kıymetliyse karar vermek için fazla vaktin kalmadı. Evet Sıla, ağalığı sevdim. Çünkü kan dökmeden bir aşiret düzeni sürdürmeye çalıştım. Darda kalan herkes korkmadan ağasından yardım isteyebildi. Yanlış yapan da bu ağadan aman diledi. Ben aşirete muhtaç değilim. O olmadan da yaşarım. Ama sorumluluğunu aldığım onca insanın bana ihtiyacı var. Ben olmazsam yerime geçecek olan kan dökmekten çekinmeyecektir. Buna nasıl göz yumarım? Kararını ver Boran. Çünkü ben geri dönüşü olmayan bir karar verdim. Gerekirse seni bile karşıma alırım. Ama bu düzeni de, töreleri de değiştireceğim. Ve bunun için vakit kaybetmeye hiç mi hiç niyetim yok. Beklediğin her kimse gelmeyecek galiba. Burhan? Ben... Neden bana yalan söyledin? Ne işin var burada senin? Aa canım kusura bakma çok beklettim değil mi? Adam seni çaktırma. Bir an olsun gittim sandım biliyor musun? Hoş geldin. Vallahi ne desen haklısın. İşlerim anca bitti. Aa Burhan Bey değil mi? Adım Sevinç. Burada olduğunuzu bilseydim eşimi de çağırırdım. Esma sizden o kadar çok bahsetti ki tanışmanızı çok isterdim. Ben çok acıktım. Bir şeyler yiyelim mi? Tabii. Burhan, sen ne yapıyorsun burada? Sergiye gitmeyecek miydin? Gidecektim de önce bir şeyler yiyeyim dedim. Sonra da seni burada görünce. Ne tesadüf değil mi? Gerçekten çok büyük tesadüf. Esma'cığım bu akşam Ayla ile buluşmayacak mıydın? Evet ama Ayla'nın son dakika bir işi çıktı. Gelemedi. Ben de hazırlanmış bulundum.
Sevinci arayayım dedim. Zaten ben de o yüzden geciktim. Yoksa bilseydim işlerimi ayarlardım. Bilirsin, bekletmeyi hiç sevmem. Bilmez miyim? Cihan, Nasıl geçti yemek? Anlaşabildiniz mi Sevinç'le? senden korkulur vallahi. Nasıl ayarladın bunu? Yani sen Burhan'ı nereden gördün? Bizim işimiz bu. Her durumdan haberdar olmak, tufaya düşmemek. Ayrıca biz sevdiğimizi arada bırakacak kadar kansız değiliz. Her durumda koruyup kollamasını biliriz. Yani var ya, bir an öleceğim zannettim. Yani Burhan oradayken ya sen de içeri girseydin? Ay aman Allah'ım. Düşüncesi bile korkunç. O zaman düşünmeyelim. Hadi gel. Bu gece heba olmasın. Ne? Delirdin mi sen? Bana bu kadar adrenalin bu akşam için yeterli. Yani yeter, artar bile hatta. Ama ben seni çok özledim. Bak çok şey kaçırıyorsun söyleyeyim. Beni çıldırtmaya mı çalışıyorsun? Burhan bütün gece bizimle beraberdi. Ve şu anda da arkamdaki arabada beni takip ediyor. Yani bu gece olmaz. Demek bu gece de kendinden mahrum bırakacaksın beni. Sen özlemeye devam et. Nasıl olsa sonra acısını çıkartırız. Tamam mı? Bir bayram sabahıydı. Aklımın yeni erdiği zamanlardı. Evimiz misafirle, el öpmeye gelenlerle doldu taştı. Bütün gün evde adım atacak yer kalmamıştı. Tanımadığım onca insan. Kendi köyümüzden, civar köylerden, hatta etraftaki illerin köylerinden bile gelenler vardı. Büyük küçük herkes babama teşekkür etmek için sıraya girmişti. Ben olanları bir yerde oturmuş izliyordum. Daha sonra öğrendim ki hepsi de fakir insanlar. O kış ve bahar o kadar çok kar yağmıştı ki ekinlere don vurmuş, hiçbirinin geçinmeyi bırak ekmek yapacak unları dahi kalmamıştı. Babam da kendi imkanlarıyla, topladığı yardımlarla ihtiyacı olan herkese yiyecek, yakacak sağlamıştı. İşte bu yüzden bunca insan bizim evimize ziyarete gelmişti. Boran, bunlar çok güzel ama bunlar ağalığın, aşiretin töreleri değil ki. Anadolu insanın yapısında var. Onlar ne kadar fakir olurlarsa olsun yemeklerini komşularıyla paylaşan insanlar. Ben bunlara karşı değilim ki. Niye olayım? Ben çağ dışı, insanı, kadınları saymayan törelere karşıyım. Sıla, bizim can yakan törelerimiz olduğu gibi can veren törelerimiz de vardır. Ben de biliyorum hatalarımızı. Ama bırak bunu ben kendi yöntemlerimle çözeyim. Sen herkesi kendin gibi sanıyorsun. Güzellikle anlatabileceğini düşünmen senin umudun. Biliyorum, bir şeyleri değiştirmek kolay değil. Ama bazı şeyleri zamana yayarak yapmak daha büyük acılar verir. Kangren olan kolun tedavisi kesip atmaktır Boran. Edip Bey, yatırımlarımıza kaldığımız yerden devam etmenizi istiyorum. Yalnızca durumu biraz hızlandıralım. Fabrikanın en geç bir aya kadar faaliyete geçmesini istiyorum. Zeytinyağı fabrikasının yatırımı için Çelikerelerle irtibata geçin. Uygun bir ödeme planıyla makinelerin alımı yapılsın. Bu arada Mardin'deki toprak alımına hız verilsin lütfen. Gerekiyorsa değerin üzerinde fiyat teklif edin. Sıla Hanım, bunun yatırım planlarımız için doğru bir hareket olmadığını düşünüyorum. Size daha önce de söylemiştim Edip Bey. Kararlarımı sorgulamayın. Sadece yerine getirin. Peki Sıla Hanım.
Alo, Ana, neredesiniz? Ne evden ne de Şivan'dan size ulaşabildim. Çok merak ettim. İyisiniz değil mi? nasıl olacağız oğlum? Hiç iyi değiliz. Ana ne oldu anlatsana. Daha ne olsun oğlum? Baban kötüledi. Ne diyorsun ana? Nesi var? Niye bana haber vermediniz? Dün doktor ocağındaydık. Doktorlar ne ettiyse etti. Bir türlü tansiyonunu düşüremedi oğlum. Şimdi nasıl? Daha iyi. Bana niye demediniz ana? Ne desem kâr etmedi oğlum. Tutturdu aramayacaksın diye. Milletin söyledikleri de yüreğine oturdu. Atasını, babasını saymayan oğul olmaz olsun. Benim yüzümü yere eğdi dedi. Bir de Sıla'nın topraklarımızda fabrika açacağını duyunca iyice kötüledi. Yataklara düştü. Bora, Sıla'yla bir olup toprak alıyormuşsunuz burada. Düzenimize, töremize baş kaldıracakmışsınız, doğru mu? Bunlar da nereden çıktı ana? Kim söyledi? Amcangil aradı dün. Babam bunları duyduktan sonra daha kötü oldu. Aklını yitirdi sanki. Bunu duyanlar da fabrikada çalışacağız diye bir dası tarağı toplayıp gittiler. Toprağımızı, yöremizi terk ettiler oğlum. Sen merak etme ana. Gereken neyse yapılacak. Sen şimdi babamı verir misin konuşayım? Baban namaza durdu oğlum. Tamam ana. Sen kendini üzme sakın. Ben birazdan yine arayacağım. Bir sıkıntın varsa önce bana gelsene. Sana bu işlerin yolunu yordamını öğretemeyecek miyim ben? Şükür. Hiçbir sıkıntım yok. Gene kim bastı kuyruğuna? Bana bak Cihan. Eğer babama bir şey olursa seni kendi ellerimle toprağa sokacağım. Demek ağamız babasını düşünmeye başladı ha? Sence de geç olmadı mı biraz? İşin eğrisini doğrusunu bilmeden niye gidip babamla konuşuyorsun? Burnunu soktuğun her işi çıkmaza sürüklüyorsun. İşleri karıştıran da, düzenimizi bozan da sensin. Ama şunu bil ki, ben sen değilim. Sana rağmen ailemize sahip çıkacağım. Bize karşı attığın her adımın karşısında olacağım. Ben varken ailemi korumak sana düşmez Cihan. Eğer sen işin aslını öğrenmeden ortalığı böyle ateşe vermeseydin işler bu kadar karışmazdı. Boran! Yeter bu kadar üstüne gittiğin. Olanları Cihan değil. Ben haber verdim abime. İşte biletlerimiz. Hafta sonu Amerika'dayız. Bir an evvel hazırlanmaya başlamamız lazım. Hiçbir yere gitmiyorum. Oğlum ne olur bunu bana yap. En azından bir kere deneyelim şansımızı. Gitmiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Bunu size daha önce de söylemiştim. Şimdi de söylüyorum. Gitmek isteyen olursa kapı orada. Bankayı soysam bile sana sempati duyardım. Tıpkı şu çok küçük giysileri aldığın zaman olduğu gibi. Ama sana şimdi ihtiyacım var. Bizim oralarda bu kanallar çekmiyor. Yoksa sen buraya televizyon izlemeye geldin. Ne bileyim abi. İşim vardır diye ses etmedim. Şu anda en önemli işim sensin. Hadi kalk bakalım. Şu yarım kalan turumuzu tamamlayalım. Üstüme bir şeyler alıp geleyim. Bir arkadaşı var ve çok yakışıklı. Ne güzel arkadaşlar buluyor öyle. Hadi gidelim Hoş geldin Boran. Gidiyorum abay. Hayırdır? Nereye? Mardin'e dönüyorum. Burhan, hele bir sakin ol. Anlat bakalım neler oluyor? Böyle olmayacak abay. Gidip aşireti toplayacağım. Sıla'nın hamile olduğunu, doğumu yapana kadar da benimle Mardin'de yaşayacağını anlatacağım. Burhan, sen aklını kaçırdın. Bunun kendine ateş atmaktan başka farkı yok. Bunları söyleyince neler olacak biliyorsun. Aşiret zannedecek ki sen hükmü doğum gerçekleştikten sonra vereceksin. Her şeyin farkındayım abay. Ama başka çarem yok. Babam yüzümü bile görmek istemiyor.
Sırtımı nereye çevirsem arkamdan 1000 türlü yalan dönüyor. Kaçarak, buraya sığınarak kimseyi koruyamam. Geri dönmedikçe daha da çok çıkmaza giriyorum. Ancak orada olursam onları ikna edebilirim. Orhan, sakin ol. Belki başka bir çıkış yolu buluruz. Artık zamanım kalmadı Abay. Gitme vakti geldi. Peki sen Midyat'a gidince Sıla seninle gelecek? Öyle çaresiz kaldım ki. Bir kere deneyelim diye yalvardım. Ama kâr etmedi. Zaten ondan sonra bir daha hiç konuşmadı. Şöyle teyze. Şöyle teyze. Çok üzüldüm. Ben de Emre'yi ikna etmeye çalıştım ama benimle de konuşmuyor. Seni de üzdüm kızım. Ama bir çıkar yol bulamadım. Siz hiç merak etmeyin. Ben Emre'nin inadını kırmanın bir yolunu mutlaka bulacağım. Yeter ki onun yürümesi için küçücük bir umut olsun. Bu vakitten sonra Burhan boşuna zahmet etmesin. Onun ne ağalığının ne sözünün hükmü kalmamıştır. Bunca zaman bekledik. Bir bildiği vardır dedik ama şu başımıza gelenlere bak. Artık önümüze bakalım baba. Bu işten nasıl sıyrılacağız onu düşünelim. Düşünecek ne var oğlum? Bu işi hükümden halledeceğiz. Hem abim de boş durmaz. Bak 2 güne kalmaz. Burhan'ın temizleyemediği işi bitirecek birini gönderir. Gerek yok baba. Söyle amcama böyle bir şey yapmasın. Neden ki oğlum? Madem ağamız namusunu temizleyemedi, o zaman ben bu işe talibim. Boran? Neler oluyor? Seninle hemen konuşmamız lazım Sıla. Geç otur lütfen. Yapmak istediğini anlıyorum. Ama gittiğin yol başımıza çok işler açacak Sıla. Boran, onlar senin olduğun kadar benim de insanlarım. Belki de onları senden daha fazla düşünüyorum. Sıla, benim gitmem gerekiyor. Aşiretimin başında olmam lazım. Demek kararını verdin. Sen demiştin. Her tercih bir vazgeçiştir diye. Demek bizden vazgeçtin. Hiçbir şeyden vazgeçmedim Sıla. İstediğimiz dünyayı kurabilmek için emek vermem gerekiyor. Bu insanların seni de kendilerinden biri gibi görmeleri ve sevmeleri için senin de orada olman gerek. Buradan fabrika kurarak bunu yapamazsın. Şimdi sen karar vereceksin Sıla. Benimle Mardin'e gelecek misin? Can peri perişan, eşim dostum uyansın. İmdadımın vakti, elime biri uzansın. Başı dumanım, çare tutmayanım. Sıla'ya giden döner de bir gün.